Almanya'daki tribün kültüründe Türkiye'de olmayan neler var? Bira içebiliyorsunuz büyük bir keyifle. Stadın içinde hiçbir şekilde polis yok. Yuhalama yok, küfür yok. En az %30'u kadındı bugün tribünün. Union Berlin nasıl bir kulüptür? Birazcık bundan bahsedeyim. Sistem karşıtlığıyla bilinen bir kulüp. Ultras ruhunu daha çok yaşatan, daha istikrarlı bir kulüp. Real Madrid'e bile kafa tuttuk. Union Berlin bir işçi takımı. Ve taraftarının %80'i de çekirdek bir taraftar. Taraftarın kendi başına yaptığı bir stadyuma gidiyoruz. Yağmurlu bir Berlin sabahından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün benim de bir süredir kongre üyesi ve taraftarı olduğum Union Berlin'in Bayer Leverkusen'la olan maçına gideceğiz. Maç hikayesi vlogu çekiyoruz. Öncelikle Union Berlin nasıl bir kulüptür? Birazcık bundan bahsedeyim. Union Berlin 1920'lerde başka bir isimle Oberschöneweide ismiyle kurulan bir futbol kulübü. Çok köklü bir geleneğe sahip. Şu anki ismiyle kuruluşuysa 1966. Bu sene kulüp 60. yılını kutluyor. 60. yılda özel ürünler ve formalar da çıktı. Onları da göstereceğim ayrıca. Ve Almanya'daki spor, futbol, tribün kültürüne dair de konuşacağız. Union Berlin sistem karşıtlığıyla bilinen bir kulüp. Sistem karşıtlığı dendiği zaman ve Almanya futbolu dendiği zaman Türkiye'de akla gelen kulüp St. Pauli. Fakat son zamanlarda yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla St. Pauli taraftarı çok eleştiri aldı. Union Berlin taraftarı ise bu ultras ruhunu daha çok yaşatan, daha istikrarlı bir kulüp. Underdog diyebileceğimiz bu kulüp. Şu anda 11. sıradayız. Taraftarıyla da iç içe geçmiş ve taraftarından başka kimsesi olmayan bir kulüp. 1966'da kurulduktan sonra biliyorsunuz Almanya iki parça halindeydi. Sosyalist Doğu Almanya ve diğer parça Batı Almanya. Sosyalist Doğu Almanya'da da muhalif kesimlerin desteklediği bir kulüptü Union Berlin. Ve sistem eleştirisi yapan bir kulüptü. Sonra sistem yıkıldıktan sonra Doğu Almanların Almanya'da ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmesine tepki gösterdiler. Sürekli olarak futbolun endüstriyelleşmesine karşı tavırlarını net bir şekilde koydular. Şu anda da var karşıtı mesela Union Berlin taraftarı. Union Berlin'in taraftar ruhunu nerelerden anlıyoruz? Berkin Arslanoğlu adında bir altyapı sporcusu vardı Union Berlin'in, kaleci. Maalesef kemik kanserine yakalandı. Onun için taraftarlar maçtan önce kan bağışı yaptılar. Kan bağışı dendiği zaman aslında köklü bir geçmişi var Union Berlin'in. 2000'li yılların başında kulüp batmanın eşiğine geliyor. Ve buna rağmen lig atlıyor. Ve Almanya'da da ligde oynayabilmek için belli bir kapasitesinin olması gerekiyor stadyumların. Bu kapasiteyi sağlayamıyor kulüp. Ya küme düşürülecek ya da stat yenilenecek ama para yok. Taraftarlar maçlardan önce toplanıp kan bağışı yapıyorlar. O parayı bağışlıyorlar. Yetmiyor. İnşaat işinden anlayan taraftarlar, gönüllü taraftarlar çalışıyorlar ve stadı kendileri yapıyorlar. Taraftarın kendi başına yaptığı bir stadyuma gidiyoruz. Bugün gitmek şu açıdan değerli çünkü stat yenilenecek. Son yılları yani şu anda stadyumun. Bu şekilde sadece taraftara sahip olan, taraftarının desteğiyle yola devam eden Union Berlin 5 sene önce de Bundesliga'ya yani Almanya 1. Futbol Ligi'ne çıkıyor. İlk senesinde 10. oluyor. Sonra Konferans Ligi'ne gidiyorlar. Orada büyük başarılar elde ediyorlar. Sonraki sene UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyorlar ve 2023-2024 senesinde de Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Ben de Şampiyonlar Ligi'nde Berlin'de oynanan bütün maçlara gittim. Real Madrid'e bile kafa tuttuk son maçta. Bu da o günlerin hatırasına bir atkı. Şimdi Almanya'daki tribün kültüründe Türkiye'de olmayan neler var? Bir defa bakalım. Birincisi tabii ki
Alman kültüründen dolayı stadyum yemekleri, yiyecekler, içecekler farklı. Bira içebiliyorsunuz büyük bir keyifle. Hatta biranızı litrelik alabiliyorsunuz. Buna bakacağız. Sosis ve biftek. Yani hayatımda yediğim en güzel sosis ve bifteği bizim stadyumda yedim gerçekten, ki Almanya'da yaşıyorum. Standardım da düşük değildir. Çok yoğun olacak. Statta yer bulmak gerçekten zor oluyor. Bu yüzden saatler önce gidiliyor. Ben de yaklaşık 3 saat önce yola çıktım. Çünkü stadyumumuzun kapasitesi 21 bin. Fakat 70 bin kongre üyesi var ve yaklaşık 60 bin kişi de bilet almaya uğraşıyor her maç için. Bayer Leverkusen karşısında çok da bir şansımız olmayacaktır büyük ihtimalle. Ama Union Berlin gerçek bir underdog takımı olduğu için büyük takımlara karşı ne yapacağı çok da belli olmuyor. Son olarak da şundan bahsedeyim. Union Berlin bir işçi takımı. Ve taraftarının %80'i de çekirdek bir taraftar. Yani öyle dışarıdan gelen çok fazla yok. İnsanlar sizi tanıyorlar. Hep aynı yüzler, tanıdık yüzler oluyor. Ve o bölgenin işçi sınıfı gidiyor maçlara. Bu da tribünün ateşli olmasını sağlıyor, bozulmamış olmasını sağlıyor. Herkes tezahüratları biliyor. Çok güzel bir atmosfer oluyor. Neler göreceğiz? Bakalım, siz de umarım beğenirsiniz. Semtimize geldik arkadaşlar. Bu arada trende Leverkusen taraftarıyla birlikte gidildi. Sanırım Türkiye'de bu da mümkün değil. Şimdi atmosferi beğeneceğinizi umuyorum. Stada doğru gidiyoruz. Stadın önünde böyle bültenler satılıyor arkadaşlar. Union Berlin'in tarihiyle alakalı şeyler var içinde. Daha önceki Leverkusen maçları nasıl bitti, röportajlar. Bu şekilde 2 euro karşılığında alabiliyorsunuz bunu. Burası taraftarların maçtan önce toplandığı bar. Hauptmann Köpenick arkadaşlar. Hauptmann da ilginç bir karakter. Yüzbaşı demek Almanca'da. Şu anda gösterdiğim kişi. Şöyle bir olay yaşanıyor Prusya döneminde. Bu kişi ayakkabıcı. Hapse giriyor, çıkıyor. Daha sonradan herhangi bir şekilde sabıkası olduğu için bu kişiye iş vermiyorlar. O da gidip bir üniforma satın alıyor. Yüzbaşı üniforması. Sonra bu yüzbaşı üniformasıyla herkese emirler yağdırıyor ve insanlar da inanıyorlar bu kişiye. Sonra tabii yakalanıyor. Yani büyük vurgun yapıyor. Belediyeyi askerlerle basıyor. Askerler sorgulamıyor bunu hiçbir şekilde. 4000 marklık vurgun yapıyor. Sonra hapse giriyor. 4 sene hapis yatıyor. Sonra Kaiser çok komik bir durum olduğu için ve yaratıcı olduğu için adamı affediyor. Hauptmann'ın hikayesi bu. Yağmur çamur romantizmi yapmak istemiyorum ama arkadaşlar gerçekten buralar batmış, bakar mısınız? Zor yürünüyor. Neyse ki içeride ortam çok güzel. Bol köpüklü biramızı aldık. Şurada koreografi için bağış toplanıyor. Şurada da çok sevdiğim sosis ve biftek var. Biftek satılıyor. Ben her zaman bir biftek, bir sosis alıyorum ama şu an çok aç olmadığım için sadece bir sosis alacağım. Sizi dünyanın en iyi sosisiyle tanıştırayım. Evet, maç önündeyiz. Birazcık stadı tanıtayım. Tam karşıdaki orman tarafındaki kale. Ultras da orada genel olarak. Ben kale arkasından takip ettim maçı. Buradan bilet bulabildim. Ama genelde orta blok en popüler olan ve en iyi izleyebileceğiniz yer. Karşı taraftaysa oturulacak yerlerin olduğu, çok tribün ruhunun olmadığı tribün var. Bu bizim stadyum şarkılarımızdan birisi. Sözleri şöyle diyor: Union Berlin, sen tam benim gibisin. Şimdi kadromuz tanıtılıyor arkadaşlar. Tabii ki
numara formalarıyla futbolcular anons ediliyor. Futbolcular anons edildiğinde de hep birlikte Fußballgott diyoruz. Bu da futbol tanrısı demek. İstisnasız tüm futbolcular ve teknik direktörlerimiz için söylüyoruz bunu bu arada. Evet, artık yavaş yavaş marşımızı söylemeye geçiyoruz. Marşı söylerken görüntü almak zor olacak çünkü atkı kaldırma zorunluluğu var. Herkesin elinde atkısı. 3-4 dakika boyunca, marş boyunca atkılar yukarıda oluyor. Marş bitene kadar atkıları indirmek yasak. Evet, maç başlıyor arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız Leverkusen'la. Auf geht's Union kämpfen und siegen! Auf geht's Union kämpfen und siegen! Union! 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 Arkadaşlar attık. Kedira'nın golüyle öndeyiz. Gerçekten hiç beklemiyordum. Muazzam oldu bu. Fußballgott! Eisern Union! Eisern Union! Eisern Union! Hakem bize taktı arkadaşlar. Yani öyle bir faul verdi ki şu anda. Umarım yemeyiz şimdi buradan gol. Üf ya. Başımıza iş aldık yani harbiden. Abi haklı valla. Sonuna kadar haklı sinirlenmekte. Evet, devre arasında da dünyanın en lezzetli bifteğiyle tanıştırayım size. Şimdi hardalımızı da koyacağız. Oh mis. Of 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 of. Dumanı üzerinde. Abi nefis bir şey bu ya. Mutlaka denemeniz lazım yani. Çok iyi, çok iyi.
Ha, devre arası da bazen bitmek bilmiyor. O yüzden bira iyidir. Yani birayla kapatmak lazım devre arasını. İkinci yarı başladı. Hadi burada da gol yemeyelim. Bu yarıyı da böyle atlatalım. Gerçekten bu 3 puana inanılmaz ihtiyacımız var arkadaşlar. Orta sıralardan böyle üst sıralara biraz bir geçmek için. Geliyor mu? Hayır. Geliyor mu? Şimdi bizim takıma bir gol daha attırmaya çalışıyoruz. Bakalım olacak mı? Yani çok ışık veren bir oyun yok arkadaşlar. Yani iki takım da en fazla birer gol atabilirlermiş gibi. Die Nachspielzeit beträgt 7 Minuten. Abi bu hakem bize yedirtene kadar uzatacak herhalde yani. Kalp krizi geçireceğiz. 7 dakika uzatma verdi ya. Cık. İnanılmaz yani. Arkadaşlar maçı aldık, Leverkusen'i yendik. Şimdi takımı tribüne çağırıyoruz. Takımı selamlayacağız. Onlara teşekkür edeceğiz. İnanılmaz güzel ya şu an ortam. Mutlaka Almanya'da maça gelmeniz lazım. Daha fazla görüntü yok derseniz biliyorsunuz Union Berlin'in bir ultras kültürü var ve kameralara çekilmekten çok hoşlanmıyorlar. Beni çekerken gören bir ultras grubundan birisi de geldi, basın mısın dedi, kartını göster falan dedi. Yok değilim dedim, böyle beni ittirdi ama haklılar tabii, yani çekmemi istemiyorlar. Dünyanın her yerinde de ultras böyledir. O yüzden çok da görüntü çekemedim arkadaşlar. Çekebildiğim bu kadarıydı. Çoğunluğunu gizli çekmek zorunda kaldım. Çünkü insanlar hoşlanmıyorlar bundan. Geçmişte sivil polis gelmiş, insanları fişlemiş. Çünkü siyasi sloganlar da atılıyor burada. Ve insanlar fişleniyor. İş başvurularında geri çevriliyorlar. Hayatlarına olumsuz bir şekilde yansıyor bu. Bu yüzden çok haklılar. Ben tepki vermelerine kesinlikle bir şey demiyorum. Ultras kültürü budur. Yaşasın ultras kültürü. Ben sadece neden daha az görüntü var, bunu açıkladım size. Maç sonrası mağazadayız. Union Zeughaus. Bu bizim maskotumuz ve o peluş oyuncakları. Başka neler varmış bakalım. Yine birbirinden sevimli peluş oyuncaklar var. Bu sezon formalarımız, en baştaki benim favorim. Şu ilerideki kırmızı da bizim 60. yıl özel formamız arkadaşlar. Burada da küçük Union Berlinliler için bir şeyler var. Burada da aynı şekilde. Bu benim aldığım 60. yıl atkısı. Gerçekten çok güzel. Bayağı beğendim. Yine bir maskot ayımız ve küçükler için kitap. İçine baktığımızda da ya inanılmaz tatlı arkadaşlar. Ben galiba dayanamayacağım, kendimi alacağım bundan. Gerçekten çok güzel. Hakemlere falan nasıl şey yapmışlar. Çok tatlı ya. Mutlu şekilde eve dönen insanlar. Evet, en keyifli bira da galibiyet birası oluyor.
Ben şöyle düşünüyordum. Farkla yenileceğiz ve futbolcular yine de yuhalanmayacak, çağrılacaklar ve şey diyeceğim. Hani kaybettik, kötü oynadık, ona rağmen futbolcular çağrılıyor ve işte onlara tezahüratta bulunuyoruz. Onlara emekleri için teşekkür ediyoruz. Ve ben Beşiktaşlıyım. Son zamanlarda bu yuhalama olayları benim hiç hoşuma gitmiyor. Yani Union Berlin'de şöyle, çok kötü oynadıkları zaman yine taraftar çağırıyor ve futbolcular bu güzel hareketin karşısında eziliyorlar ve sonraki maç mutlaka sonuç alınıyor. Böyle bir durum var. Neler yok Almanya'daki tribün kültüründe? Bir defa stadın içinde hiçbir şekilde polis yok. Yuhalama yok, küfür yok. Kadın erkek oranında kadınlar Türkiye'dekine kıyasla, diğer ülkelerdekilere kıyasla daha fazla. En az %30'u kadındı bugün tribünün. Böyle teyzeler biralarını almışlardı, sıcak şaraplarını almışlardı, gelmişlerdi böyle. 60-70 yaşında bir sürü teyze amca vardı yani. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Ne var tribünde? Koşulsuz şartsız, yense de yenilse de 90 dakika destek var. Bira var, sosis var, biftek var. Her türlü çok güzel. Union Berlin taraftar kültürünü yaşamak da inanılmaz güzel. Ve bu kulübün parçası olmak da çok güzel. Union Berlin'de geçmişte oynamış bir futbolcu stada geliyorsa başka bir takımda oynamasına rağmen tribüne çağrılıyor, alkışlanıyor. Yani önemli bir futbolcu olması ya da önemsiz bir futbolcu olması önemli değil. Yani Türkiye'de genelde biliyorsunuz önemsiz bir futbolcu giderse o zaman alkışlanır. Önemli bir futbolcu giderse yuhalanır. Burada öyle değil. Çağrılıyor, baş üstünde tutuluyor çünkü Union için emek vermiş. Bu da benim Union Berlin'e dair hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Umarım siz de bugün maçı ve Union Berlin'in kültürünü çok beğenmişsinizdir. Sizleri de burada ağırlamak isteriz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın, Union'la kalın. Eisern Union.